Herkese selamlar. Videoya başlamadan önce kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Geçen haftalarda çektiğim videoda üst kapak contasını değiştirmiştik. Zaman kısıtlı olduğu için temizliğini ertelemiştim. Yağ kalıntıları katman hale geldiğinden dolayı üstün körü balata spreyini sıkmadım. Şimdiki videoda ise yağ kalıntıları kalan turbo hortumunun bütünü, hava geri dönüş borusunu ve buna bağlı sensörleri çıkartıp temizlik işlemini gerçekleştireceğiz. Bunu temizlik için değil, herhangi bir turbo hortumun değişimini yapacağınızda da işinize yarayacak bir içerik olduğunu düşünüyorum. Yağ kalıntılarını göstermeye çalışıyorum. Alt bölgelerde kalan parçaların da üzerine yağ bulaşmış durumda. Alt bölgede kalan parçaları sökme yapmadan üstten temizlemeye çalışacağım. Videoda sökme işlemleri hızlandırılmıştır. Hava geri dönüş borusunu sökmek için üzerine denk gelen siyah demirin 2 adet 13 mm cıvatasını ve boruda bulunan 1 adet 13 mm cıvatayı gösteriyorum. Gösterdiğim cıvataları sökelim. Sökme işlemi yaparken elinizi yaralamamak için yaptığım gibi ilk anahtara vurarak cıvatanın sıkılığını alın. Demiri söktükten sonra borunun da cıvatasını sökelim. Cıvatayı söktükten sonra boruyu sağ sol hamleler yaparak sola doğru çekin. Çıkacaktır. İç kısmı düşündüğümden daha temiz çıktı. Emme sıcaklık sensörünü çevirerek yerinden çıkartalım. Aynı şekilde üzerindeki tele bastırıp soketini sökelim. Bu sensörle ilgili temizlik videosu kanalda mevcuttur. Turbo basınç sensörünün üzerinde bulunan hortumun klipsini pense yardımıyla kıstırıp geriye doğru çekin. Hortumu olduğu yerden çıkarması zor olduğu için sensörü tutan 10 mm cıvatayı söküp sensörü boşa çıkaralım. Sensörü boşa çıkarttıktan sonra hortumu çekip sensörün üzerinden çıkartalım. Aynı şekilde soketin tırnağını kaldırıp çekin. Böylelikle soketi de çıkartmış olacağız. Burada hortumun diğer ucunu gösteriyorum. Sensörden çıkartırken yaptığımız işlemleri yapacağız. Pense yardımıyla klipsi geriye çekin ve hortumu çıkartın. Hortum bende çıkmadı. Sizlerde de böyle bir durum olursa benim yaptığım gibi düz tornavida yardımıyla hortumun dip kısmından hafif kastırın. Hortum oynadıktan sonra elinizde çekin, çıkacaktır. Sensörün bulunduğu sert plastik parçanın üzerindeki ince hortumu düz tornavida ile klipsini gevşetip çıkartalım. Dirsek şeklindeki hortumun klipsini gevşetip sadece gösterdiğim tarafı söküyoruz. Sert plastik parçanın üzerinde bulunan 10 mm cıvatayı söküyoruz. Turboya bağlı olan hortumun alt tarafındaki yani direkt turbo tarafındaki klipsi gevşetip hortumu çıkartıyoruz. Böylelikle turboya bağlanan bütün üst hortumlar çıkmış oluyor. Burada bant yardımıyla turbonun ağzını kapatıyorum. Herhangi bir cisim girmesin diye.
Çıkarttığımız malzemeleri temizlemeden önce hortum tertibatının altında kalan malzemelerin üzerindeki yağ kalıntılarını balata spreyi, fırça ve bez yardımıyla temizliyorum. Bunun haricinde üst kapak conta yağ kaçırıyorken motorun arka yüzeyinde kalan yağları da temizliyorum. Sizler de yağ gördüğünüz her yeri temizleyebilirsiniz. Çıkarttığım malzemeleri gösterip temizliğine başlıyorum. Yine temizlerken balata spreyi kullanıyorum. Malzemelerin bazılarında kalıplaşmış yağ kalıntıları kalıyor. Onlara yapacak pek bir şey yok maalesef. Krom boruyu temizlerken O-ringleri söküyorum. Söküp sökmemek size kalmış. Yakın zamanda da ilk işim O-ringleri değiştirmek olacak. Sizler de değiştirebilirsiniz. Gelelim geri takma işlemine. Turbaya koyduğumuz bantı çıkartıp ilk önce oranın hortumunu sabitleyelim. Klipsleri iyi sıktığınıza emin olun.
Burada ince hortumu takmadan önce uzun diye biraz kesiyorum. Kesmemin sebebi uzunluğundan değil, klips biraz zedelemiş olduğundan dolayıdır. Sizlere de gösteriyorum kestiğim parçayı. Sizlerde de böyle bir şey olduysa ve hortum uzunsa aynı işlemi yapabilirsiniz. Hortumu yerine oturtup klips ile sabitliyorum. Dirsek hortumu takarken biraz güç uygulayıp yerine tam geçmesini sağlayın. Tam oturduktan sonra klipslerimizi sıkalım. Sert plastik parçanın sabitleyici 10 mm cıvatasını oturtup sıkalım. Turbo basınç sensörünün soketini takalım. Sensör tarafına hortumu yerleştirin ve yerine takıp 10 mm cıvatasını sıkın. Sabitleme işlemini yaptıktan sonra klipsi pense yardımıyla kıstırıp yerine oturtun. Aynı şekilde boşta kalan hortumun ucunu yerine yerleştirip klipsini takın. Emme sıcaklık sensörünün soketini takmadan önce soketin içine bakın. Eğer yağlanma durumu olduysa fırça yardımıyla temizleyin. Temizlerken fırçanın ucunu gösteriyorum. Siyah bir şekilde kalıyor temizledikçe. Temizleme işlemi bittikten sonra soketi takıp sensörü yerine yerleştirin. Krom boruyu yerine takıp arkada bulunan 13 mm cıvatayı yerine oturtup sıkalım. Ardından siyah demir parçamızı da cıvatalarını takıp sabitleyelim. Böylelikle temizleme işlemini bitirelim. Son halini video sonuna koydum.
Yaptığım bu temizlik 5-6 ay boyunca bu şekilde götürecektir. Fakat 5-6 ay sonunda temizlemeden önceki hali gibi kalacaktır. Bu araçlarda terlemenin önüne maalesef geçilemiyor. Başta da dediğim gibi temizlik bir yana hortumu değiştirmek isteyenler için daha çok işine yarayacak bir içerik oldu. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Başka videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.